Berlin denince akla Almanya'nın başkenti olması, sayısız turistik atraksiyona ev sahipliği yapması, renkli ve hareketli gece hayatı gibi birçok şey gelebilir. Ama tabii ki Berlin'in bir de karanlık yüzü, daha doğrusu karanlık bir tarihi var. Nazi Almanyası ile başlayan süreç, sonrasında Soğuk Savaş döneminde yaşananlar, utanç duvarı olarak adlandırılan Berlin Duvarı, komünizmin etkileri ve daha birçok şey. Ve hepsinin en yoğun yaşandığı yerlerden birisi Berlin. Bu videoda sizler için Nazi Almanyası ve Soğuk Savaş döneminin izlerini sürebileceğiniz bir günlük bir Berlin gezi rotası hazırladık. Maps & Bags ile bu yolculuğa çıkmaya hazırsanız turumuza Checkpoint Charlie ile başlıyoruz. Evet, Checkpoint Charlie'deyiz. Buraya bir turistik aktivite olarak bakacak olursak aslında dünyanın en kolpa turistik atraksiyonlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu arkadaki kulübenin önünde aslında normalde nöbetçi askerler oluyor ve insanlar o askerlerle fotoğraf çektirip bunun için para ödüyorlar. Bugün nedense o askerler yok bilmiyorum. Hava biraz yağmurlu, belki ondan dolayı olabilir. İşin bu turistik kısmını bir kenara bırakacak olursak aslında buranın tarihine, geçmişine, hikayesine baktığımızda Almanya için çok önemli bir yer. Soğuk Savaş döneminde Doğu Berlin ve Batı Berlin arasındaki en önemli geçiş noktalarından birisi. Daha doğrusu en önemli kontrol noktalarından birisi. Bu geçişi engellemek için Sovyet ve Amerikan askerlerinin nöbet tuttuğu yer burası. Hatta o dönem bu Soğuk Savaş dönemindeki o tansiyonun en yukarılara çıktığı anlardan biri. Sanırım 1961'di. O Amerikan ve Sovyet tanklarının böyle 200 metre karşılıklı birbirlerine karşı durup meydan okudukları yer tam da burası. Peki Charlie ismi nereden geliyor? Bu tamamen fonetik bir kodlama. A, B, C harflerine verilmiş kodlar bunlar. A alfa, B bravo, C de Charlie demek. Yani kontrol noktası C'deyiz, checkpoint Charlie'deyiz. Ayrıca bu kontrol noktasının zamanında Amerika tarafında yer alan kısmında hemen ilerideki müzenin üzerindeki bu devasa reklam da oldukça manidar. Topography of Terror Müzesi'ndeyiz. Burası 1933-45 yılları arasında Nazi subaylarının ana yönetim üssü olarak kullanılmış. Şimdi ise bir tarih müzesi. Müzeye giriş ücretsiz. Hatta içeride telefonlarınıza bir QR kod ile bir audio guide indirip panoları bu audio guide ile rahatlıkla gezebiliyorsunuz. İşte Nazi Almanyası dönemindeki tüm süreçleri, bu rejim nasıl başlamış, süreç nasıl ilerlemiş, birçok bilgiyi bu müzede öğrenebilirsiniz. Biraz da bir can sıkıcı ama mutlaka görülmeli. Yardımıyla demokrasiyi rafa kaldırabileceğine inanıyordu. Hitler de muhafazakar rakiplerine karşı nasıl mücadele edeceğini anlatmıştı. Şiddet, terör ve modern propaganda. Bu müzeyi gezerken insanlıktan iğrenmemek gerçekten elde değil.
Berlin Duvarı anıtına geldik. Buraya gelmek için metroyu kullandık ve Bernauer Straße metro durağında indik. Bu metro durağının şöyle enteresan bir tarihi var. Berlin Duvarı zamanında Batı Berlin duraklarını birbirine bağlayan metrolardan bir tanesi, belki de bizim bindiğimiz, bu duraktan geçiyormuş. Burası Doğu Berlin tarafında kaldığı için haliyle duvar yapılınca durak da kapatılmış. Sonrasında metro tüneli kaçışlar için vesaire kullanılmasın diye metro durağı dikenli tellerle, barikatlarla vesaire çevrelenmiş. Nisan 1990 yılına kadar kapalı kalmış bir duraktayız. Bernauer Straße'deyiz. Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı Almanya arasında sınır şeridi olan Bernauer Straße'deki bu açık hava sergisi, dönemin tüm dramatik geçmişini gözler önüne seren, oldukça etki bırakan bir anıt alanı. Düşünsenize, yolun hemen karşısındaki evde oturan komşunuz, arkadaşınız, hatta aileniz bir anda bu sınır şeridinin oluşturulması ile farklı siyasi sistemlerin bir parçası oluyor ve belki de bir daha birbirinizi hiç göremiyorsunuz. O dönem sınırda yer alan apartmanların camlarından atlayanlardan, tünel kazıp kaçmaya çalışanlara kadar birçok dramatik olayı burada bulacaksınız. Mesela zamanında bu taşlarla gösterilmiş yerin altında bir tünel varmış. 3-4 Ekim 1964'te 57 Doğu Berlin vatandaşı bu tünel ile batıya kaçmayı başarmış. Dönemin en başarılı sonuç veren tünellerinden biri olan bu tünele de kaçabilen kişi sayısı, yani 57 ismi verilmiş. Şimdi de Berlin Duvarı'nın biraz daha detaylarına bakmak için East Side Galeri'ye gidiyoruz. Berlin Duvarı kalıntılarına zaten şehrin birçok yerine denk geleceksinizdir ama bunun en somut örneklerini burada East Side Galeri'de göreceksiniz. Burada duvarın yaklaşık böyle 1-1,5 kilometrelik bir kısmında ve duvarın doğu tarafında birçok sokak sanatçısı ve ressam tarafından yapılmış, çizilmiş böyle görseller, grafitiler var. Ve bu şekilde burası bir açık hava müzesine dönüşmüş durumda. Bu arada bu görsellerin 1989 yılında Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra 1990 ve 91 yıllarında 100'ün üzerinde sanatçı tarafından yapıldığını da belirtelim. Berlin Duvarı'nın detaylarından da birazcık bahsetmemiz lazım. Günümüzde utanç duvarı olarak da adlandırılmakta Berlin Duvarı. Tarihine bakacak olursak bu Soğuk Savaş döneminde Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçışlar genelde Berlin tarafında oluyormuş. Tabi o dönem bu Doğu Almanya'da yaşayıp işte komünizm rejimi altında yaşamak istemeyenler, Batı Almanya'da daha iyi imkanlar olduğunu düşünenler Batı Almanya'ya kaçmaya çalışmış ve o dönem birçok insan da bunu başarmış. Dolayısıyla o dönemin Doğu Almanya hükümeti bunu engellemek adına birçok yasa çıkarmış. İşte sınıra tel örgü çekmiş ama bunların hiçbirisi fayda etmemiş. Bunun üzerine dönemin Sosyalist Birlik Partisi Sovyetler Birliği'nin de onayını alarak buraya bir duvar örmüş. Yaklaşık 45-46 kilometrelik bir duvar örmüş buraya ve bu duvar üzerinde 200'e yakında gözetleme kulesi varmış. East Side Galeri'deki en meşhur duvar görseli bu sosyalist kardeşlik öpüşmesi. 1979'da Doğu Almanya'nın kuruluşunun 30. yılı kutlamasında Doğu Almanya lideri Erich Honecker ve Sovyet lider Leonid Brezhnev arasında gerçekleşen öpüşme, ressam Dimitri Vurubel tarafından burada bir grafitiye dönüştürülmüş. Doğu Almanya'daki en popüler araba olan ve plakasında Berlin Duvarı'nın yıkıldığı günü taşıyan bu Trabant görseli de East Side Galeri'deki en ikonik görsellerden birisi. Bu arada East Side Galeri'deki bu duvarın 2009 senesindeki restorasyon çalışması sırasında görsellerin tamamı sanatçılar tarafından tekrar düzenlenmiş veya değiştirilmiş.
Şu an duvarda 1990'dan günümüze orijinal olarak kalan tek görsel ise Eller adındaki bu çalışma. Şimdi de Holocaust Memorial'deyiz. Burası soykırımda hayatlarını kaybetmiş olan Yahudiler adına yapılmış bir anıt mezar. Yaklaşık 19.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve burada bu yanımda görmüş olduğunuz bloklardan tam 2711 tane var. Ve her birinin ebatları aynı. Her biri 238 santim ve 95 santim ebatlarında. Ama yükseklikleri hepsinin farklı. En kısası 20 santimden başlıyor, en yükseği 4,5-5 metrelere kadar çıkıyor. Peki bu anıt mezar niye bu şekilde yapılmış? Tabii ki burada bizlere verdiği bir mesaj var. Bizlere diyor ki aslında sözde düzenli olan bir sistemin gerçekten ne kadar eşitsiz, karma karışık ve kafa karıştırıcı olduğunu bizlere anlatmaya çalışıyor. Ve buranın 19.000 metrekare gibi büyük bir alanda yapılmış olmasının sebebi de bu yaşanan soykırımın aslında ne kadar büyük bir soykırım olduğunu göstermek için. Şu an bu beton blokların arasında yürürken sanki o tarihin karanlık sokaklarında yürüyor gibiyiz. Videomuzun içeriği biraz ağır oldu, farkındayız. O açıdan kusura bakmayın. Ama sonuçta bunlar da Berlin'in geçmişinin birer parçası. Ne yazık ki acı bir parçası. Turumuzu burada sonlandırıyoruz ama hikayemiz bitmedi. Biz yarın ise Berlin yakınlarındaki bir toplama kampına, Sachsenhausen'e gidiyoruz. Berlin'in karanlık yüzüne, Nazi Almanyası'nın en acımasız geçmişine bir de orada bakacağız. O videomuzu da sakın kaçırmayın. Berlin'de bugünlük bizden bu kadar.